Bu videonun konusu breaker blok ki zaten bir önceki konumuz emir bloklarından sonra öğrenmemiz gereken en elzem konulardan biri. Tabii ki bütün oynatma listemizde olduğu gibi bunun da arkasındaki hikayeyi iyi anlayarak ilerleyeceğiz. Çünkü bunların hepsi akıllı para konseptinin içinde yer alıyor ve arkadaşlar akıllı para dediğimiz likidite yani market maker, balina hatta pala bile diyebilirsiniz. Bu kişilerin yaptığı hareketler sonucunda oluşan eylemler. Aslında birden fazla market maker'ın birbiriyle didiştiği bir ortamda biz de dökülenleri toplamaya çalışıyoruz. Şimdi zaten order bloklar neydi? Düşüş vardı veya yükseliş tam tersi de geçerli. Daha aşağıda bir tepe beklerken yukarı çıktı ve market structure break yani buradaki düşüş yapısı bozuldu ve akabinde bir önceki son dibin son alıcılı mumuna emir bloğu çizdik. Fiyat buraya geldiğinde de tekrar sekmesini bekleyeceğiz. Ama bu o videodan sonra pratik yapan arkadaşlar bazı örneklerde bu yapının order bloğa kadar değil de daha erken dönüş yaptığını gözlemlemiş olabilir. Neden bu şekilde erken dönüş yapıyor? Bakın buradaki hikayeyi iyi anlamamız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle. Fiyat market maker tarafından aşağı götürülüyor. Akabinde küçük bir alış geliyor. Alıcı var mı diye sonuçta satış yapacak. Tekrar fiyatta satıcılı bir eylem oluşturarak aşağı götürüyor ve akabinde tekrar bir alış geliyor. Bu şekilde ilerliyor. Hatta bunun içinde ekstra hikayeler de yatıyor. Şimdi klasik teknikçiler geliyor. Şuraya bir yatay çiziyor. Diyor ki fiyat buradan buraya gelince diyor destek burası. Ben buradan diyor long açayım diyor buradan. Tabii ki market maker aşağı götürüyor bunu ve buradaki longçuları patlatıyor. Farklı klasik teknikçiler geliyor yine diyor ki bak burası direnç oldu buradan short açalım diyor. Akabinde daha yukarı çıktığında mal tekrar stop oluyorlar. Yani şu bölgede hem longçulardan hem shortçulardan klasik teknikçi arkadaşlardan likidite market makerlar tarafından toplanıyor. Diyorlar ki siz şöyle destek direnççiler bir kenara çekilin bakalım biz iki gladyatör dövüşeceğiz. Fiyatların satışını yapmaya devam ediyor. Tekrar yukarı çıktı. Tekrar satış yaptı bu bölgede. Fiyat aşağı geldi. Şu anda market maker'ımız kârda tabii ki. Likidite toplamaya devam ediyor. Fakat bu noktadan o kadar sert ve tek bir itkide yükseliş geliyor ki hatta içinde belki de imbalanslar içeren sert bir itkiyle fiyat burada yukarı çıkıyor ve market maker'ımızı zarara uğratıyor. Halbuki onun kafasında ne vardı? Fiyat buraya gelse bile zaten benim satıcılı bölgem burası. Tekrar aşağı ilerleyecektir. Çünkü bu tahtada ben at koşturuyorum diyordu. Fakat fiyat o kadar sert bir şekilde dipten tepeye kırıldı ki buradaki arkadaş zarar etti. Peki bu market maker ne yaptı? En nihayetinde buraya bir bölge çizdi ki son alıcılı mumu çizdi ve dedi ki en azından fiyat tekrar buraya gelirse sattığım malı geri alayım ki buradan sıfıra sıfır çıkmış olayım. Peki fiyat burada neden sert kırıldı arkadaşlar? Daha önce olmuyordu ve burada oldu. Çünkü tahtaya ikinci bir market maker girdi ve artık tahtayı yükseltmeye başladı ve bunun gücü bir önceki maker'ın gücünden daha ağır bir hareketle işlem yaptığı için bu arkadaşı zarara uğrattı. Buradaki arkadaş buraya alım koydu. Sattıklarını geri toplamak istiyor. Aynı zamanda yeni giren market maker zaten sert yükseltti. Amacı tahtayı kaldırmak ve onun da yine tıpkı bu düşüş hareketindeki mentaliteyle burada alım emirleri var ki zikzak şeklinde yukarı götürecek. Yani ne oldu? İki tane gladyatör de aynı bölgeye bir alım emri koydu ve burası güçlü bir bölge oldu. En nihayetinde fiyat buraya geldiğinde tekrar yukarı doğru hareket etmiş oldu. Order bloğu hiç görmedi. İşte breaker blok dediğimiz yapı bu. Yani bu düşüşteki son nizami düşük tepenin son alıcılı mumuna attığımız yatay breaker blok oluyor. Size sadece bunu çizip arkadaşlar şu olursa bu olur. Burada da breaker blok vardır demek istemedim. Çünkü istiyorum ki bunun arkasındaki mevzuları iyi anlayalım. Price action böyle bir şey. Şimdi bunun bir de ters yönlüsünü inceleyelim. Burayı not alın kesinlikle. Şimdi fiyatlar yukarı gidiyor. Burada tabii ki market maker yine aşağıdan alımlar yapıyor. Sürekli geldiğinde alımlar yapmaya devam ediyor. Tabii ki yine klasik teknikçiler giriyor diyor ki bak diyor burada bir yatay var diyor. Buraya gelince diyor burası direnç buradan short açalım diyor patlıyor. Buradan yukarı çıkınca ikinci bir klasik teknikçi geliyor diyor ki burası artık destek buradan long açalım diyor. Fiyat aşağı geliyor yine patlıyor şu bölgede ve likidite market maker tarafından toplanıyor. Tabii hesaba katmadığı bir şey var. İkinci bir güçlü oyuncu tahtaya girip burada o kadar sert bir itki hareketiyle
tek bir harekette zikzaksız, kambursuz direkt olarak fiyatı o kadar hızlı aşağı indiriyor ki buradaki market maker alım yaptığı bölgeden karda olmasına rağmen tekrar buraya geldiğimde ben zaten tekrar alırım. Fiyat yukarı gider düşüncesiyle satmıyor ve akabinde bu sert harekette mal elinde kalıyor ve zararda bir şekilde bekliyor. O zaman düşüncesi şu: madem öyle, bu bölgeye tekrar tepki geldiği zaman satış yapayım ki elimdeki malları zararla tutmayayım. Tabii ki ikinci gladyatörümüz, yani yeni gelen market maker'ımız fiyatları aşağı götürmek istediği için tıpkı yine buradaki mentaliteyle zikzak hareketlerinin tepesinde satışlar yapıp o da karını elde edecek. Ne oldu? Şu bölgede hem birinci market maker hem yeni gelen gladyatörümüz satış verdi ve burası çok güçlü satıcılı bir bölge oldu. En nihayetinde fiyat buradan aşağı doğru sekmiş oldu. İşte bunun adı da aslında breaker block oldu. Şuraya yazalım: breaker block. Halbuki biz bunu bilmiyor olsak, market structure break var burada, yani yapı bozuldu, yükselen yapı değişti. Şurada bir emir bloğu var, biz burayı bekleyelim. Buradaki order bloğu gelirse işlem alırız dedik ama hiç gelemedi bazı durumlarda. Fakat şimdi biz bu hikayeyi bilip anladığımız için artık breaker blokları da değerlendirebileceğiz. O yüzden her zaman söylediğimiz bir şey var: destek ve dirençlerle iş olmaz arkadaşlar, yetersizdir. Ama buradaki akıllı para konseptini iyi anlarsanız, birbiriyle dövüşen, birbirinden parça koparmaya çalışan market maker'ların işlemleri arasında siz de karlar elde edebilirsiniz. Sonuçta akıllı para ile didişir. Bizimle, sizinle değil. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 1 milyon lirayla değil. Onlar koparmak istediğinde birbirinden 5-10 milyon dolarlar koparmak ister en azından. Şimdi örnekler üzerinde incelememiz gerekiyor bunu. Burada sürekli tepe noktada satış yapan bir market maker'ımız var ve her tepeye geldiğinde fiyatı sürekli burada satış yaparak ilerletiyor. Fiyatlar düşmeye devam ediyor ve kâra geçiyor, fakat o kadar hızlı bir kaçış oluyor ki yukarı, buradaki son satış noktasından zararda olmuş oluyor fiyat yukarı çıktığı için. Aynı zamanda ne demiştik? Geliyor burada klasik teknikçiler, diyor burada destek var, buradan diyor long kaçalım diyor. Aşağı indi, patladı. Şimdi aşağı indiği için diyor buradan short açalım, burası artık direnç diyor, yukarı çıktı, patladı. Yani bu hareketler olurken klasik teknikçilerin paraları bir bir toparlanıyor. Tabii ikinci bir akıllı para içeri girince buradaki güçlü arkadaşın da parası toparlanacak gibi oluyor. Bu market maker hemen diyor ki, madem ben sattığım noktaya fiyat tekrar gelirse içinden çıktıktan sonra hemen geri almaya başlayayım ki zarar etmeyeyim diyor. Yeni gelen market maker zaten fark ettiyseniz fiyatı yukarı götürmek istediği için aynı zamanda onun da bir alım emri var ve en nihayetinde gördüğünüz gibi burada çok güçlü bir alıcı var. 2 tane akıllı para var en azından ve fiyat buradan çıkıp içine girdiği anda tekrar yukarı basıp gidiyor arkadaşlar ve güçlü bir yükseliş oluyor. Çünkü iki farklı balinanın ya da market maker'ın tahtayı yukarı götürmesinden kaynaklı. Farklı bir örnek daha bakalım. Şimdi burada iki market maker'ın nasıl kapıştığını iyi anlayacağız. Bakın, bir tanesi ilki fiyatları zikzaklı bir şekilde yukarı götürüyor. Diplerden toplayarak sürekli malı yukarı taşıyor. Ve en son aldığı dip burası, en nihayetinde kârda. İkinci bir market maker tahtaya giriyor ve fiyatı sert bir şekilde aşağı vuruyor. Aşağı vurduktan sonra ilk arkadaşımız diyor ki, ben şu anda aldığım malda zarardayım. Çünkü ikinci gelen arkadaş daha güçlü çıktı ve en azından diyor buradaki son satıcılığıma fiyat tekrar girerse ben burada aldığım malları satayım ki zararda kalmayayım diyor. Zaten ikinci market maker arkadaş da fiyatları aşağı götürüyor. Ne oldu? İki tane akıllı para buraya satış koydu ve fiyat buraya girdiği anda tekrar aşağı sert sekti. Tabii hikaye burada bitmedi. İkinci market maker ne yapıyor? Tepelerde satış yapıyor, fakat ilk arkadaşımız belki de buradaki hareketinde terste kalmaktan dolayı ikinci akıllı paraya sinirli olduğu için burada o kadar sert bir alım getiriyor ki bu sefer burada satış yapmış diğer akıllı para zarara giriyor. Yani aralarında bir dövüş başlıyor. Zarara girdiği için buradaki aslında sonradan gelen akıllı para diyor ki, en azından ben burada sattığım malı tekrar gelirse alayım ki zararda olmayayım diyor ve zaten dışarı çıktıktan sonra bakın içine giriyor ve tabii ki ilk arkadaşımız da tahtayı yukarı götürmek istediği için
İkisi birden aynı noktaya alım koyuyor ve fiyat dolduramadan bile yukarı doğru sert bir şekilde hareket etmiş oluyor. Arkadaşlar bunları iyi anlamak gerekiyor çünkü biz burada market maker'lar kavga ederken bu hikayeyi anlayıp kar etmeliyiz ve bu sert kaçışları iyi gözlemlemeliyiz. Çünkü akıllı para her zaman birbirinden parça koparmaya çalışır. Biz de bu sırada bu konularda nemalanmaya çalışırız. Bununla ilgili ve emir blokları ile ilgili bir sonraki hafta örneklerden oluşan bir video yapacağım. Bunlara iyi çalışın, pratik edin, kontrol edin tahtalarda neler var neler yok. Ona göre bir sonraki videoda da bu yaptığınız pratikleri sağlamış olursunuz videodaki örneklerle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Smart Money Concept videolarımızda görüşürüz.